Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere kilis tava nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. 750 gram kuzu kaburga kullandık. Öncelikle kuzu kaburgamızı ince bir şekilde doğruyoruz. Ne kadar hocam kuzu kaburganın kilosu? 45 TL. Başta bu şekilde ince şeritler halinde kesiyoruz. Kuzu eti kullandık yemeğimiz kurumasın diye. Orta yağın biraz üzerinde yağlı bir et kullandık. Kaburga tarafı yemeğimiz kurumasın diye. Başta şeritler halinde kestik. Üst üste getirip bu şekilde ince bir kıvama getiriyoruz. Biraz da bıçak kıyması yapıyoruz bu şekilde. Etimizi çektik bu şekilde bıçak kıyması yaptık. Bunu paketliyorum ve alışverişe devam ediyorum. 750 gram et 30 TL tuttu. Alışverişe devam ediyorum. Kemer patlıcanın kilosu 6.99. Bundan 2 adet almam yeterli olacaktır. Mersin domatesinin kilosu 3.99. Bundan da yarım kilo kadar alacağım. Maydanozun tanesi 1 TL. Bundan da 1 demet yeterli olacak. Kapya biberin kilosu 27 TL. 250-300 gram kadar alacağım. Sivri biberin kilosu 3.99. Bundan da bir 250 gram kadar alacağım. Kuru soğanın kilosu 3.49. Bundan da yarım kilo alıyorum. Bir başta sarımsak alıyorum. Kilosu 25 TL. Tüm alışverişi yaptık. Tüm fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi kilis tava yapmaya geçebiliriz. Aldığımız et çok önemli arkadaşlar. Biraz yağlı et olması lazım. Yoksa yemeğimiz kupkuru olur. Ben bunu bıçak kıyması şeklinde geçirdim ve bunu tuzla yoğuracağım. Bunun dağılmaması için üzerine tuz ekleyeceğim ve iyice yoğuracağım. Etimiz hazır. Bunu bir kenara alıyoruz. Maydanozumuzu ince ince doğruyoruz. Maydanozumuz incecik bir kıvama geldi. Şöyle gösteriyorum. Muhteşem oldu. Bunu bir kenara alıyorum. 2 adet kırmızı kapya biberini aynı şekilde ince ince doğruyorum. Öncelikle içerisindeki çekirdekleri çıkarıyorum. Kırmızı biberimiz de hazır. Bunları da kenara alıyoruz. Sulu sulu, çıtır çıtır, taze sarımsak. Bunların da önce aromasını patlatacağım. Sonra bunu da üzerinden bıçakla geçeceğim. Bunların aromasını patlatıyorum. Ve bunun üzerinden satır ile geçiyorum. Sarımsağımız da hazır. Bunları da diğer malzemelerin arasına alıyorum. 3 adet de yeşil sivri biber doğrayacağım. Bunları da ufak hale getiriyorum. Biberleri ufak hale getirdim. Satır ile üzerinden geçiyorum. Biberlerimi de ufacık parçalara ayırdım. Bunları da diğer malzemelerin arasına ekliyorum. 2 adet soğan da ince ince doğruyorum. Soğanın suyu çıkana kadar bu şekilde iyice bıçaktan geçiriyoruz. Diğer doğradığım malzemelerle soğanı karıştırıyorum ve bunu da aynı şekilde satırdan geçiriyorum. Malzemeleri başta bir karıştırıyorum. Bunu satırla iyice suyu çıkana kadar doğruyorum. Malzemelerin suyu çıkması çok önemli. Çünkü suyunu ayıracağız. Satırınız yoksa bıçakla yapabilirsiniz ya da zırhtan geçirebilirsiniz. Robottan geçirebilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum. Sebzenin kokusu öyle bir çıktı ki şu an böyle alıp bunu yiyesim var. Çok güzel kokuyor. Tüm malzemeler iç içe girdi. Tam tamına belki de 10 dakikadır bunu bu şekilde çektim. Suyunun çıkması çok önemli dediğim gibi. Aynen bu şekilde göstereyim. Şu olması lazım. Bu olmadan doğrama işlemini bırakmayın. Şimdi malzemelerimizin suyunu sıkıyoruz. Ve bunu da bir kenara alıyorum. Bu suyu dökmüyoruz. Daha sonra ben bunu salatada kullanacağım. Şifa niyetine içebilirsiniz. Sebzemiz hazır. Bunların suyunu da sıktık. Etimizle beraber bunu karıştıracağız. Etimizi doğrama tahtasına alıyoruz. Üzerine doğradığımız sebzeleri ekliyoruz. Karabiber ekliyoruz. Ortalama 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyoruz. 1,5 tatlı kaşığı kadar. Tuzunu zaten eklemiştim. Şimdi bunu iyice elimle önce yoğuruyorum. Etimizi yoğurduk. Şimdi bunu satırdan geçiriyoruz. Satırdan geçirmemizin nedeni malzemelerin hepsi iç içe girsin. Tüm baharat etin içerisine işlesin. Ve bunu bu şekilde tepsinin içerisine iyice yayacağız. Etimiz helva kıvamına geldi. Şimdi bunu tepsiye yayabiliriz. Kilis tavanın olmazsa olmazı patlıcan. Bunun kabuğunu soyuyorum. Başta bunu ikiye bölüyorum. Daha sonra bunu
bu şekilde ince ince doğruyorum. En alt kısmına bu şekilde patlıcanlarımızı düzüyoruz. Başta biraz elimizle açıyoruz. Bunu parça parça da ekleyebilirsiniz. Parça parça eklerseniz daha güvenli de olabilir hatta. Bu şekilde. Her tarafı bu şekilde yaymanız gerekiyor. Üzerine garnitür koyacağız. Domateslerimizi diziyoruz. Domateslerimizi dizdik. İsteğe bağlı soğan ekliyoruz. Soğanları da bu şekilde ekledik. Biberlerin başta saplarından kurtuluyorum. Biberleri de dizdik. Sanat eseri olmadı mı şimdi bu? Şuna bakar mısınız? Şimdi bunu isterseniz taş fırında, isterseniz de evdeki fırınızda pişirebilirsiniz. Şimdi bunu ben taş fırına götürüyorum. Ayrıca sıcacık pidemi alacağım ve bunu geleceğim afiyetle yiyeceğim. Evet, taş fırına vereceğiz şimdi. Kilis tavasını. Atalım. Sıcak pidemizi de alacağız. Evimize geçeceğiz birazdan. Evet, sıcak pidemiz de çıktı. Tamam, bu ikisini ben alayım. Tamam. Çekeyim. Tamam, çek. Evet, kilis tavayı çıkarıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bunu alıp eve geçiyoruz. Fırından evimize geldik. Etimiz gerçekten muhteşem pişmiş. Her şey dört dörtlük oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yanında da sıcacık pide. Bu yemek pidesiz olmazdı gerçekten. Hele ki şöyle dört dörtlük mis gibi muhteşem bir kilis tavasına, kilis tavasının yanında pide olmasaydı gerçekten çok üzülürdüm. Bu yemeğin 4 tane 5 tane püf noktası var. Tek tek en baştan size söyleyeceğim. Öncelikle etimizi orta yağın biraz üzerinde yağlı bir et kullandık. Yağsız bir et almış olsaydık emin olun kupkuru olacaktı. Etimizi bıçak kıymasıyla çektik. Bu da çok önemli. Bu da ikinci bir püf noktası. Üçüncü püf noktası, etimizi bıçak kıymasıyla geçirdikten sonra üzerine tuz ekledik ve yoğurduk. Bu da etin dağılmamasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma yok. Diğer püf noktalarından bir tanesi, sebzelerimizi robottan geçirmedik. Bıçak kıyması yaptık ki bıçakla iyice incelttik. Suyu çıkana kadar bıçakla üzerinden geçtik. Suyu çıkan sebzelerimizin suyunu da sıkıp bir kenara ayırdık. Eğer ben suyunu sıkmasaydım sebzelerin haşlama kıvamına gelecekti bu. Son püf noktalarından bir tanesi de taş fırın. Bu yemeği taş fırında ortalama 35-40 dakika kadar pişirdik. Lezzetine bakmaya gerek yok ama şu an çıldırmak üzereyim. Bir an önce tadım yapmaya geçmek istiyorum. En sevdiğim zamana geldi. Şimdi tadıma geçiyorum. Şuna bakar mısınız? Sulu sulu. Çok iyi kızarmış. Ekmeksiz bir tadına bakacağım. Hayatımda yediğim en güzel kilis tava. Şimdi de pideyle yiyeceğiz. Ekmeğimi hazırladım. Şu şekilde etimi koydum. Altındaki patlıcanları göstermek istiyorum biraz size. Dağılıyor resmen. Patlıcanımdan ekledim. Şöyle domatesin kabuğunu soyarak bir tane domatesi bu şekilde ekliyorum. Domates de ekledim. Şöyle bir tane biber ekliyorum. Şöyle soğanı cücüğünden ekleyeceğim. Şimdi bunu şu şekilde kapatıyorum, böyle sulu sulu. Muhteşem bir şey ya. Şuna bakar mısınız? Bu şekilde afiyetle yiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Ne diyebilirim ki? Efsane olmuş gerçekten. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.